Yeni videoma hoş geldiniz. Eğer beni ilk kez bu videoyla izliyorsanız ben Peri. İtalya'da master yapıyorum ve buradaki hayatımı, gezdiğim yerleri kanalımda paylaşıyorum. Bunu söylemekten gerçekten artık çok sıkıldım ama biz yine taşınıyoruz. Burada 3. senemizdeyiz ve normalde evde kalıyorduk ama bu sene yurda başvurduk. O yüzden bu sene yurt çıkana kadar da otellerde kaldık. Yani 2 farklı otelde kaldık. Şimdi de yurt çıktı. Uzun hikaye anlatmayacağım ama böyle bir aksilikler, karışıklıklar oldu. O yüzden planladığımızdan bir tık daha geç bir vakitte geçiyoruz şu anda yurda. Ama neyse ki halloldu. Yani bir süre için bir yere taşınmayı planlamıyoruz en azından yurttan sonra. O kadar çok taşındık ki ve Türkiye'ye gidip gelirken de bir valiz yaptığımız için, sürekli ev kapattığımız için artık valiz yapma konusunda, valiz kilosunu ayarlama konusunda, valizleri stratejik bir şekilde yerleştirme ve ev kapatma konusunda inanılmaz çok deneyim kazandık Ahmet'le. Bizim şansımıza da ne zaman taşınacak olsak yağmur yağıyor. Çok fazla yağmur yağıyor ve yağmurda taşınmak o kadar zor ki. Valizler ıslanıyor, her yer çamur oluyor, üstümüz başımız ıslanıyor. Şimdi bütün valizleri toparladık. Şöyle arkamda görebilirsiniz hatta. 7 tane valizimiz var. 2 büyük çanta, 7 tane de valiz. Şimdi MS'ye yemeğe gideceğiz. Sonra tabii ki de kahvemizi içeriz. Onu yani 2 elimiz kanda da olsa içiyoruz o kahveyi. Arkadaşlarımızla içmek zorundayız çünkü. Ondan sonra da taksi ayarlayıp eşyaları taksiye yükleyip gideceğiz. Yeni taşındığımız yer çok uzak değil. Biz şu anda tam merkezdeyiz. Gideceğimiz yerde bir 15 dakika uzaklıkta falan merkeze. San Miniato yurduna taşınıyoruz. Burası devletin kendi yurdu. YouTube'da İtalya'daki, Siena'daki yurtlarla, devlet yurtlarıyla ilgili hiçbir bilgi yok. Hiçbir video, fotoğraf, hiçbir şey yok. Ben o yüzden bugün size birazcık yurtları gezdirmek ve bunun hakkında bilgi de vermek istiyorum. Çünkü ben genelde İtalya ile bir ilgisi olmayan Türkiye'deki insanların beni izlediğini düşündüğüm için böyle sıkıcı olabilecek teknik bilgiler vermiyorum aslında videolarımda. Daha genel bilmek isteyebileceğiniz şeylerden bahsediyorum. Ama bu sene Siena'ya yeni gelen insanlar, öğrenciler sayesinde fark ettim ki tabii ki de doğal olarak yani Siena'ya okumaya gelecek insanlar da izliyor aslında videolarımı. O yüzden özellikle Siena'ya gelecek, İtalya'ya gelecek insanlar için de biraz daha bilgilendirici olması adına yurtlarla ilgili bilgi paylaşmak istiyorum bu videoda. Zaten birazdan yurda giderken, taşınınca o süreçlerin hepsini çekerim. Şimdilik görüşürüz. Yurda şimdi geldik. Allah'tan taksiyle çok rahat oldu direkt. Şimdi odayı göstereceğim size. Burası odamız. Bu odalar çift kişilik. Ama biz ikimiz işte burada kalıp bir odayı kapatmış olacağız. Valizlerden dolayı çok dar gözüküyor ama şu dolap alanı bayağı iyi bizim için. Bayağı büyük. Hemen solda banyo var. Bidet İtalya'da zaten her yerde klasik. Şöyle buranın temiz duş perdesini geçen sefer vermişti bize abla. Duşakabin değil de yani duş perdeli. Burası da odanın içi. Ya bu odayla ilgili iyi olan şey şu. Normalde 2 ayrı öğrenci kalacak gibi düşünüldüğü için her şey 2 kişilik. Hani bizim için mesela dolap, raf vesaire çok fazla. Çünkü otelde bu kadar çok yerimiz olmuyordu. Ya da 2 tane masa mesela. Bunlar bizim için çok fazla, çok iyi. Oda bayağı geniş. Bizim diğer otel odalarımızın yanında şu anda çok geniş kaldı. Bu yatakları birleştireceğiz. Masaları da birleştiririz. Ahmet de şimdi ışıkları kuruyor. Şu ışıklar yeni gelmiş herhalde. Paketliydi çünkü. Aa, masa lambası. Bayağı da büyükmüş. Bayağı güzel. Tek sıkıntı ampul biz alacağız. Alırız canım. Ampul yok şu an. Büyük kulp var burada bize yakın. Oraya gideriz, alırız birazdan. Burası teras katı. Şurası aslında teras, balkon. Buradan direkt çıkış yok ama katta çıkış var yani. Oda çok büyük oranda odaya benzemeye başladı çok şükür. Hemen hemen bayağı yerleştik. Çok acıktım ve yoruldum. Şimdi markete gideceğiz.
Burada çok iyi, bize yakın 10 dakika yürüme mesafesinde büyük bir Coop var. Bizim 1,5 sene boyunca yaşadığımız evimizin yanında da büyük bir Coop vardı. Coop bayağı iyi. İtalya'da yani Coop bulabiliyorsanız Coop'a gidin. Güzel bir market. O yüzden şimdi markete gideceğiz. Marketten sonra da Mensa'ya gideceğiz. Bir diğer iyi şey de burada bir tane daha Mensa var. Yani kütüphane falan da var burada. Zaten göstereceğim. Aslında buradan yani San Mignato'dan hiç çıkmadan Siena'nın merkezine hiç gitmeden yaşayabiliyorsun. Yani mesela şu anda yemek için merkeze gitmemize gerek yok. Bu bayağı büyük bir rahatlık. Bu arada burada dediğim tam olarak burada yani. Hani yurdun hemen yanı Mensa. Burada tatlı yoğurt kültürü çok fazla. Yani şurada gördüğünüz yoğurtların hepsi tatlı ya da tatlı şeylerle yemek için. Ben normalde şu vanilyalı olanları böyle bowl yaparken işte granola, yaban mersiniyle vesaire çok seviyorum. Aynı şekilde şu Hindistan cevizli olanları da. Şimdi bu sıralarda bunlardan çok yemeye başladık. Bunlar yine böyle vanilyalı, Antep fıstıklı, Hindistan cevizli, frambuazlı yoğurtlar mesela. Bir de yanında da böyle bir işte çikolata parçacığı vesaire gibi bir şey oluyor. Onu üstüne döküp yiyorsun. Şimdi bunu yeni gördüm. Bunu denemek istiyorum. Dubai çikolatalıymış. Şu her yeri saran Dubai çikolatası çılgınlığı burada da var. Mesela burası da yoğurt bölümü. Ve gördüğünüz gibi hep tatlı yoğurtlar var. Proteinli, işte tatlı dediğim hep şekerli, kahveli, çikolatalı, meyveli yoğurtlar. Normal düz yoğurt sadece şu. Şu sade yoğurt. Şu bizim yediğimiz normal sade yoğurt. Bir de şöyle biliyorsunuz zaten Avrupa'da Yunan yoğurdu, Greek yoğurt diye geçiyor. Bir de bunlar var. Bu da aynı süzme yoğurt. Bunun dışında yani bu kocaman gördüğünüz iki yer tamamen tatlı. Kenarda minicik bir kısım sadece sade yoğurt. Ki o da tuzlu değil yine. Sade. Tuzsuz, şekersiz. Tekrardan merhaba. Biz pazartesi günü taşındık. Bugün perşembe. O yüzden bayağı yerleştik artık. Şöyle arkamdan da görüyorsunuzdur zaten orası Ahmet'in rafı ama böyle biraz daha kendi eşyalarımızı, kendi düzenimizi koyunca işte yatakları birleştirdik. Masaları bu tarafa aldık. Ben bu raflara kendi eşyalarımı yerleştirdim vesaire. Biraz daha böyle bir ev hissi oldu. Bize ait bir yere benzedi yani. Bu videonun başlarında da bahsettiğim gibi bu yurt devletin yurdu. Yani Türkiye'nin KYK'sı olarak düşünebilirsiniz. Bence fiziki koşullar olarak işte odanın yeniliği ya da eskiliği, mobilyalar vesaire KYK gibi ama bu İtalya'daki yurtların KYK'dan farkı odalar maksimum 2 kişilik. Tek kişilik odalar da var. Yani 3, 4, 5, 6 kişilik odalar yok. Böyle bir fark var. Ama bence KYK'da hiç kalmadım bu arada. Ama gördüğüm kadarıyla benzer standartlar gibi geliyor. Bu yurtları devlet bursu olan öğrencilere veriyor. Burstan da daha önce birçok kez bahsettim. Bu bursu almak için 2 şey gerekiyor. 1, İtalya'da bir üniversite ya da yüksek lisans kazanmış olmanız. 2, ailenizin yıllık gelirinin belirli bir miktarın altında olması. Bu burs istisnasız bütün Türklere çıkıyor. Çünkü Türkiye'de enflasyon olduğu için her türlü bu yıllık gelir istenen meblağın altında kalıyor zaten. O yüzden yani benim gördüğüm, tanıdığım, duyduğum bütün Türkler bu bursu alabiliyor. Burstan daha detaylı bahsettiğim İtalya'da yüksek lisans videom var zaten. Onu da linkini ekleyeyim. Oradan da izleyebilirsiniz. Yani bu yurt burs kapsamında bir yurt. İtalya bölgelere ayrılmış bir ülke. Eyalet sistemi olan bir ülke. Bir tık daha Amerika gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de bu olmadığı için bizim çok aşina olduğumuz bir kavram değil ama burada burslar eyaletten eyalete değişiyor. Siena'nın bulunduğu Toskana bölgesinde bu yıllık yaklaşık 8.000 euro olan bursun bir kısmını yurt, bir kısmını da bu her gün yemek yediğimiz Mensa'da, yemekhanede günde 2 öğün ücretsiz yemek şeklinde veriyorlar. Ve bu konaklama ve yemekten üstüne kalan parayı size nakit olarak veriyorlar. Ama Roma'nın ya da Padova'nın olduğu diğer bölgelerde mesela bu 8.000 euro direkt nakit olarak veriliyor şeklinde biliyorum. Ve siz bu 8.000 euro ile hem kiranızı ödüyorsunuz, artık nerede kalacaksanız işte, hem yiyeceğiniz yemeği ödüyorsunuz, hem de diğer masraflarınızı ödüyorsunuz. Okul ücreti buna dahil değil. Bütün bu bursların içinde okul ücretinden yani yıllık yaklaşık 2.000 küsür eurodan direkt olarak muaf olmuş oluyorsunuz. Siena'da çok fazla yurt var. O yüzden yurt şeklinde veriliyor. Floransa'da ve Pisa'da da yurtlar var. Orada da yurt şeklinde veriliyor. Ama o şehirde çok yurt yoksa da
dediğim gibi daha çok nakit olarak veriliyor. Hani sen kendin ayarla kalacağın yeri, biz sana parasını veriyoruz şeklinde görülüyor. Bu hangisi daha iyi, hangisi daha kötü? Bu kişisel bir şey. Kişiden kişiye değişecek bir durum. Ama zaten sizin tercihinize bağlı olan bir durum değil. Ben yurtta kalmayayım, parayı alayım gibi bir şey de yapamıyorsunuz. Hani belli bir kısmını destek olarak verebiliyor ama çok 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 küçük bir kısmını. Siena'da yurt çıkmama gibi bir durum da pek yok çünkü yurt var zaten. Yani çok tercihe bağlı bir şey değil. Sizin gittiğiniz okul hangi stratejiyi, sizin gittiğiniz bölge hangi stratejiyi benimsemişse ona tabi tutuluyorsunuz. Siena Üniversitesi şehir kampüsüne sahip. Büyük bir kampüs, bütün bölümler ve fakülteler içinde oranın bahçesi ve farklı yaşam alanları olan bir sistem söz konusu değil. Siena zaten çok çok küçük bir şehir. O yüzden kampüsler şehrin farklı noktalarına dağılmış durumda. Yurtlar da aynı şekilde. Genelde bu kampüslere yakın olacak şekilde farklı farklı yurtlar var. Bu yurdun hangilerinin size çıkacağı tamamen tesadüf. Hepsinin içi bu şekilde çok çok benziyor ama bazı detaylar değişebiliyor. Mesela daha merkezde olan yurtlar, çoğu 2 kişilik bu arada, nadiren tek kişilik oluyor. Bu daha merkezde olan yurtlarda karşı odayla ortak banyo kullanımı olabiliyor. Yani bir odayı 2 değil 4 kişi kullanıyorsunuz. Ya da mutfak kata ait olabiliyor. Bütün yurda ait olabiliyor. Ama şehrin birazcık daha dışındaki yurtlarda fiziki koşullar biraz daha iyi oluyor. Mesela burada bizim odamızın kendine ait banyosu var. Burası banyo ve sadece ikimiz kullanıyoruz bu banyoyu. Ahmet'le ben kullanıyoruz. Burası da böyle, bu da bizim odaya özel bir şey mesela. Her oda böyle olmak zorunda değil. Bu girişte minik bir hol gibi bir şey var. 2 tane giyinme dolabı var bu banyonun karşısında ve banyo da burada. Sonra bu kapıdan odaya ayrıca giriyorsunuz. Yani her odanın fiziki koşulu birbirine yakın olmakla birlikte aynı değil. Mesela Tonyaza yurdunda odaların içinde kendine ait minik bir mutfak var. Lavabosu, ocağı şeklinde. Banyosu da kendine ait. Yani bu tamamen yurttan yurda değişiyor. Yurtlar Ekim ayından itibaren call'larla, çağrılarla açıklanmaya başlıyor. Yaklaşık böyle her seferinde 70 kişi 70 kişi 2 hafta 2 hafta süreçlerle böyle aralarında birkaç gün boşluk bırakarak çağrılar yapılıyor ve yurt size çıkıyor sırayla. Sanırım random yapılıyor. Bir düzen, bir kriter olduğunu zannetmiyorum. Hani hep bu çevreden gördüğüm kadarıyla rastgele olan bir süreç gibi geldi bana. Bu size çıkan yurda 2 hafta içinde kayıt yapmak ve yerleşmek zorundasınız. Başta yerleşirken 250 euro gibi bir ücret ödüyorsunuz. Bu depozito ücreti, çıkarken geri alıyorsunuz zaten. Yani yurtlar tamamen ücretsiz. Yurdun içindeki çamaşır da ücretsiz çünkü size coin veriyorlar. O coinlerle birlikte çamaşır yıkıyorsunuz. Siena'da kaç tane farklı yurt var bilmiyorum ama benim hiç tanıdığımın olmadığı, hiç bilmediğim, sadece sokakta geçerken gördüğüm yurtlar da var. Yani yüksek lisans öğrencileri bazı yurtlara, lisans öğrencileri bazı yurtlara gibi bir dağılım da olabilir. Onu da tam bilmiyorum. Size çıkan yurdu beğenmediğinizde başvuru yapıp değiştirebiliyorsunuz. Ben bu yurda geçmek istiyorum ya da tek kişilik odaya geçmek istiyorum şeklinde başvuru yapabiliyorsunuz. Ya da biz gibi ben eşimle birlikte kalmak istiyorum diye başvuru yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi biz şu anda San Miniato yurdundayız. Şimdi buranın çevresini birazcık size gezdireceğim. Ben de şimdi ilk kez geldim. Burası bizim katın terasıymış. Teras yazıyordu da ne olduğunu görmüyordum bir türlü. Bunlar diğer odalar. Bizim odada şu. Burası da yine San Miniato yurdu. Ama diğer blok. Hemen şu yan tarafı da hatta bir diğer yemekhane. Şimdi aşağıdan da göstereceğim. Burası da girişte şöyle bir oturma alanı var bizim bulunduğumuz bloğun. Otomatlar var. Buranın tek saçma yanı, dün ilk kez çamaşır yıkadık. Çamaşır odası çok saçma ve zor bir yerde. Buradan çıkıyorsunuz, alttan bir yerden dolanıyorsunuz. Şuradaki kapıya gidiyorsunuz. Gece yani bulana kadar biraz zorlandım. Bir tek çamaşır odası çok uzak ve saçma. Onu çok sevmedim. Burası bizim kaldığımız binanın dışı. Burası da blok 2. Az önce yukarıdan gösterdiğim yer zaten. Şu binada hemen mensa. Burası yalnızca yurt değil, aslında bir kampüs. Çünkü şu an şu karşımda gördüğünüz bina bir fakülte. Daha çok böyle sağlık bölümlerinin derslerinin olduğu bir fakülte. Adını da şu an unuttum da önünde yazıyor, birazdan göstereceğim. Burası yani bir fakülte aslında. Bu bahçe mesela hem yemekhanenin, hem yurdun, hem fakültenin bahçesi oluyor o yüzden. Bu yurt binasının altı da şu an yansıdığı için çok gözükmüyor ama spor salonu. Burası ücretli diye biliyorum.
Normal güzel bir spor salonu ama tabii ki de sadece öğrencilere özel. Bu kampüsün adı da Polo Scientifico'ymuş. San Miniato kampüsü. San Miniato yurdu, San Miniato Mensası zaten hepsi o şekilde geçiyor. Burası bir ilçe ya da mahalle mi bilmiyorum artık tam olarak ne olduğunu bilmiyorum da. San Miniato aslında Siena'nın bir işte ilçesi gibi bir şey. Burası da San Miniato'da böyle resmen ayrı bir yerleşke olmuş. Kendi içinde ayrı bir kampüs olmuş. Bu da o az önceki yurt binasının, blok 2 olan yurt binasının devamı. Buraların odalarının içi de benzer. Hepsi birbirine 3 aşağı 5 yukarı benziyor zaten. Buranın mensası bizim mensadan çok daha güzel, çok daha lezzetli. Catering firmaları farklı çünkü. O yüzden biz artık akşamları burada yiyoruz. Benim için en önemlisi de normal yoğurt var. Sade yoğurt, bizim Türk yoğurduna benzeyen. Benim en Türk özelliğim de her şeyi yoğurtla yemek. O yüzden burada yoğurt olduğu için çok mutluyum. Yani her şeyin yanında yoğurt yiyorum.